Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü bölümümüzde belki de hayatınızın en çarpıcı ve düşündürücü hikayelerinden birine dalacağız. Yaptığınız iyiliğin hayatınızı nasıl mahvettiğinin 11 işareti. Evet, doğru duydunuz. İyilik genellikle parlayan bir erdem olarak kabul edilir. Peki ya bu iyiliğin beklenmedik sonuçları olursa, hayatınızı tamamen değiştirebilecek bir iyilik anı yaşadınız mı? Bu bölüm, Stoa felsefesinin derinliklerinden ilham alarak iyilik yapmanın karmaşık sonuçlarına ışık tutuyor. Ancak daha fazlasını öğrenmeden önce size küçük bir rica ile başlamak istiyorum. Eğer bu serimizi henüz keşfetmediyseniz lütfen abone olun ve bize destek olun. İçeriğimizden hoşlanıyorsanız dostlarınızla paylaşarak bizi daha fazla insanla buluşturmamıza yardımcı olabilirsiniz. Şimdi geri kalanınız için hazır mısınız? Bu yolculukta iyiliğin beklenmedik sonuçları üzerine düşünmeye ve belki de kendimizi yeniden keşfetmeye davetlisiniz. Bu bölümde yaşadığınız olayların sadece size özgü olmadığını, dünya genelinde birçok insanın benzer deneyimler yaşadığını anlayacaksınız. İyiliğin arka planında yatan karmaşık duyguları, etik dilemmaları ve sonuçları ele alacağız. Peki, iyilik yaparken nelere dikkat etmeli? İyilik yapmanın hayatınızı nasıl mahvettiğini fark ettiğinizde ne yapmalısınız? Her bir işaret, belki de hayatınızda bir dönüm noktası olabilir. Bu yüzden sizi daha fazla merakta bırakmadan, yaptığınız iyiliğin hayatınızı nasıl mahvettiğinin 11 işareti ne dalalım? Hazır mısınız? Yardım teklifinin kabul edilmemesi. Yaptığımız iyiliklerin her zaman beklediğimiz gibi karşılık bulmayacağını anlamak bazen zor olabilir. İyi niyetle yapılan bir yardımın kabul edilmemesi bu sürecin en belirgin örneklerinden biridir. İnsanların yardımı neden reddettiğini anlamak ve bu durumla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmek bize hem kişisel hem de sosyal açıdan derinlemesine bir kavrayış sunar. Yardımın reddedilmesi sadece bir ilişkinin dinamiklerini değil, aynı zamanda bireylerin iç dünyasını ve bağımsızlık ihtiyacını da yansıtabilir. Birinin yardım teklifini reddetmesinin arkasında birçok neden yatabilir. Bu, özerkliklerini koruma isteğinden, gurur veya yanlış anlamalardan kaynaklanabilir. Özellikle yardım teklifi, alıcının kendine yeterlilik duygusunu zedeleyebilir veya kişisel sınırlarını ihlal edebilir. Ayrıca ilişkiler arası geçmişteki gerginlikler veya çatışmalar, yardımın nasıl algılandığını büyük ölçüde etkileyebilir. Bu bağlamda iyilik yapma girişimlerimizin kabul edilmemesi bizim için bir öğrenme ve uyum sağlama süreci olabilir. Yardım teklifinizin kabul edilmemesiyle nasıl başa çıkılacağı konusunda, öncelikle bu durumun çoğunlukla kişisel olmadığını anlamak önemlidir. Bu, alıcının kendi iç mücadeleleri veya ihtiyaçlarıyla ilgili olabilir. Empati kurmak, alıcının neden yardımı kabul etmediğini anlamaya çalışmak, ilişkinizi güçlendirebilir ve gelecekteki iletişimi kolaylaştırabilir. Kişisel sınırlara saygı göstermek, açık iletişim kurmak ve esnek olmak, bu durumlarla başa çıkmanın anahtarlarıdır. Yardımın niyeti ve amaçları hakkında açık bir diyalog kurmak, yanlış anlamaları önleyebilir ve ilişkilerde daha derin bir anlayış ve saygı geliştirmeye yardımcı olabilir. Bazen yardımın farklı bir şekilde veya farklı bir zamanda sunulması daha uygun olabilir. Bu süreç sadece mevcut durumla başa çıkmakla kalmaz, aynı zamanda ilişkilerinizi ve kendinizi anlama biçiminizi de geliştirebilir. Önemli olan karşılıklı anlayış ve saygı içinde hareket etmektir. Bu, hem bireysel refahımızı hem de sosyal ilişkilerimizi derinlemesine etkileyebilecek bir süreçtir. İyi niyetli yardımın beklenmedik bir yük haline gelmesi. Yardım teklifinin kabul edilmemesi durumu, bir sonraki adım olarak, iyi niyetli yardımın beklenmedik bir yük haline gelmesini ele alır. Başlangıçta iyi niyetle yapılan bir yardım, zamanla beklenmedik bir yük haline gelebilir.
Bu durum, yardımın alıcısının beklentileri, yardımın veren kişinin sınırları ve genel olarak ilişkisel dinamikler arasındaki dengesizlikten kaynaklanabilir. Bu durumun temel nedenlerinden biri, yardım veren kişinin sınırlarını belirlemekte zorlanmasıdır. İyi niyetle yardım etmek isteyen biri, başlangıçta sınırlarını net bir şekilde belirlemez veya belirlemekte zorlanırsa, yardım etmek giderek daha fazla zaman, enerji ve kaynak gerektiren bir süreç haline gelebilir. Bu da yardım eden kişinin kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını ihmal etmesine neden olabilir. Ayrıca yardım alıcıları da bazen bu duruma katkıda bulunabilir. Yardım teklifini kabul eden kişi zamanla bu yardıma olan bağımlılığını artırabilir ve yardım eden kişinin üzerine beklenmedik bir yük getirebilir. Bu, özellikle alıcı kişinin kendi sorunlarını çözmek yerine sürekli başkalarından yardım beklemeye başladığı durumlarda ortaya çıkabilir. İlişkisel dinamiklerdeki bu dengesizlikler, başlangıçta iyi niyetle yapılan bir yardımın zamanla beklenmedik bir yük haline gelmesine yol açabilir. Bu durumla başa çıkmak için hem yardım eden kişinin hem de yardım alan kişinin sınırlarını net bir şekilde belirlemesi ve karşılıklı olarak saygı göstermesi önemlidir. İletişim kanallarını açık tutmak, ihtiyaçları ve beklentileri karşılıklı olarak paylaşmak, bu tür durumların önlenmesine ve etkili bir işbirliği ortamının oluşturulmasına yardımcı olabilir. Yardım yaparken kendi ihtiyaçlarınızı ihmal ettiğiniz durum, yardım etmek isteyenlerin sıkça karşılaştığı bir diğer önemli konudur. İyi niyetle başkalarına yardım etmek, kendi ihtiyaçlarımızı göz ardı etmemize ve kendi sınırlarımızı aşmamıza neden olabilir. Özellikle sürekli olarak başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için kendi ihtiyaçlarımızı sürekli olarak ertelemek, zamanla kişisel sağlık ve refahımızı tehlikeye atabilir. Bu durum, genellikle yardım etme arzusuyla motive olan kişiler için yaygın bir tuzaktır. Başkalarının mutluluğunu ve iyiliğini sağlama konusundaki içsel bir baskı, kendi ihtiyaçlarımızı göz ardı etmemize ve kendi bakımımızı ihmal etmemize yol açabilir. Örneğin, fiziksel, duygusal veya zihinsel olarak tükenmiş hissetmemize rağmen, sürekli olarak başkalarının ihtiyaçlarını ön plana alarak, kendi dinlenme veya iyileşme sürecimize zaman ayırmayabiliriz. Ayrıca, bu durumun arkasında yatan başka bir dinamik de kendimizi değerli hissetme arzusudur. Başkalarına yardım etmek, bazen kişisel değerimizi dışsal faktörlere bağlamamıza neden olabilir. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılarken aldığımız takdir ve minnettarlık duyguları, kendi değerimizi doğrudan etkiler gibi hissettirebilir. Bu nedenle kendi ihtiyaçlarımızı göz ardı etmek ve sürekli olarak başkalarını memnun etmeye çalışmak, kendi değerimizi ve mutluluğumuzu dışsal faktörlere bağlama riskini taşır. Bu durumla başa çıkmak için kendi ihtiyaçlarımızı ve sınırlarımızı tanımak ve korumak önemlidir. Kendi bakımımıza öncelik vermek, uzun vadede daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmemize yardımcı olur. Ayrıca kendimizi değerli hissetme ihtiyacımızı sadece başkalarının ihtiyaçlarını karşılamakla ilişkilendirmemek ve kendi içsel değerimizi bağımsız olarak tanımlamak önemlidir. Bu, sağlıklı sınırlar oluşturarak hem başkalarına yardım etmeye devam etmemizi sağlar, hem de kendi refahımızı korur. Yardımınızın yanlış anlaşılması durumu, iyi niyetle yapılan yardımın beklenmedik sonuçlarından biridir. Yardım teklifiniz, alıcı tarafından farklı bir niyetle yapılmış olarak algılanabilir veya yardımın amacı yanlış anlaşılabilir. Bu durum, iletişim eksiklikleri veya farklı kültürel veya sosyal arka planlardan kaynaklanabilir. Örneğin, yardım teklifinizin alıcı tarafından bir üstünlük belirtisi veya aşağılama olarak algılanması mümkündür. Yardım eden kişinin iyi niyetiyle sunulan yardım, alıcı tarafından kendisinin yetersiz veya güçsüz olduğunun bir işareti olarak görülebilir. Bu tür bir yanlış anlama, ilişkilerde gerilimlere ve anlaşmazlıklara yol açabilir. Ayrıca,
Yardım teklifinizin amacı ve niyeti alıcı tarafından doğru anlaşılmadığında, yardımın beklenen etkilerini sağlamak zorlaşabilir. Örneğin, yardım eden kişinin amacı sadece destek olmak veya yardımcı olmak ise, alıcı tarafından bu niyet yanlış yorumlanabilir ve yardımın gerçek amacı hakkında şüphe uyandırabilir. Bu tür durumlarla başa çıkmak için, iletişim kanallarını açık tutmak ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek önemlidir. Yardım eden kişinin niyetini ve amacını net bir şekilde ifade etmesi ve alıcının bu niyeti doğru bir şekilde anlaması için çaba göstermesi önemlidir. İletişimde yaşanan herhangi bir belirsizlik veya yanlış anlama açık bir şekilde ele alınmalı ve çözüme kavuşturulmalıdır. Bu, ilişkilerde güveni artırır ve olası anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olur. Başkalarını rahatsız etme riski. İyilik yaparken başkalarını rahatsız etme durumu, yardım etme niyetinin beklenmedik sonuçlarından bir diğeridir. İyi niyetle yapılan bir eylem, bazen başkalarını rahatsız edebilir veya onların kişisel alanlarını ihlal edebilir. Bu, genellikle yardımın alıcıları tarafından beklenmedik veya istenmeyen bir müdahale olarak algılanabilir. Örneğin, yardım etme çabası, alıcı kişinin kişisel sınırlarını ihlal edebilir veya kendini istenmeyen bir durumda hissetmesine neden olabilir. İyi niyetle yapılan bir yardım teklifi, alıcı tarafından rahatsız edici veya sıkıntı verici olarak algılanabilir ve ilişkilerde gerilimlere yol açabilir. Ayrıca yardım etme niyeti başkalarının özgürlüğünü veya bağımsızlığını sınırlayabilir. Başkalarına yardım etmek isteyen biri bazen bu yardımın alıcı tarafından istenmediği veya gereksiz olduğu şekilde algılanabilir. Bu durumda yardım etme çabası, alıcının kişisel özgürlüğünü kısıtlayıcı veya sınırlayıcı olarak algılanabilir. Bu tür durumlarla başa çıkmak için yardım eden kişinin alıcının kişisel sınırlarını ve tercihlerini dikkate alması önemlidir. Yardım teklifi yapmadan önce alıcının gerçekten yardıma ihtiyacı olup olmadığını ve bu yardımın nasıl algılanabileceğini dikkatlice düşünmek önemlidir. Ayrıca yardımın alıcı tarafından nasıl karşılanabileceğini anlamak için empati kurmak ve duyarlı olmak da önemlidir. İletişim kanallarını açık tutmak ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek de bu tür durumlarla başa çıkmak için önemlidir. Alıcı kişinin duygularını ve tercihlerini dikkate alarak, ilişkilerdeki gerilimleri azaltmak ve olası anlaşmazlıkları çözmek daha kolay olacaktır. İyilik bağımlılık yaratması. İyilik bağımlılık yaratması durumu, iyilik yapmanın beklenmedik sonuçlarından bir diğeridir. Başkalarına yardım etmek isteyen bir kişi, zamanla bu yardımın alıcı tarafından bağımlılık haline gelmesine neden olabilir. Yardım alan kişi, sürekli olarak başkalarının yardımına ihtiyaç duymaya başlayabilir ve kendi sorunlarını çözmek yerine sürekli olarak dış yardıma bel bağlayabilir. Bu durumda yardım eden kişi zamanla alıcı tarafından bağımlılık haline gelebilir ve sürekli olarak başkalarının ihtiyaçlarını karşılamakla meşgul olabilir. Bu, yardım eden kişinin kendi hayatındaki diğer önemli alanları ihmal etmesine ve kendini sürekli olarak başkalarına adamasına neden olabilir. Ayrıca alıcı tarafından bağımlılık yaratan bu yardım, kişinin kendi özgürlüğünü veya bağımsızlığını sınırlayabilir. Bu durumla başa çıkmak için yardım eden kişinin sınırlarını net bir şekilde belirlemesi ve alıcı tarafından bağımlılık yaratıcı davranışları tanımlaması önemlidir. Alıcıya destek olmak ve onlara yardım etmek önemlidir. Ancak bu yardımın alıcı tarafından bağımlılık haline gelmesini önlemek için sağlıklı sınırların oluşturulması önemlidir. Empati kurmak ve alıcı tarafından yaşanan zorlukları anlamak da önemlidir. Alıcı kişinin kendi ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceği konusunda destek olmak ve onlara kendi güçlerini ve kaynaklarını kullanma konusunda rehberlik etmek, bağımlılık yaratıcı davranışları önlemenin etkili bir yoludur. Bu durumla başa çıkmak, karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı bir iletişimi gerektirir.
Yardım eden kişinin kendi sınırlarını koruması ve alıcı tarafından bağımlılık yaratıcı davranışları tanımlaması, sağlıklı bir ilişki dinamiği oluşturmanın önemli bir adımıdır. İyilik yapmanızı istismar etme. İyilik yapmanızı istismar etme durumu, iyi niyetle yapılan yardımın beklenmedik sonuçlarından bir diğeridir. Yardım etmek isteyen bir kişi, kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebilir. İyilik yapma niyeti bazen manipülasyon veya kötü niyetli davranışlar için bir fırsat olarak kullanılabilir. Örneğin bazı kişiler başkalarından sürekli olarak yardım isteyerek veya acınacak bir durumu kullanarak duygusal veya maddi çıkar elde etmeye çalışabilirler. Bu, iyi niyetle yardım etmek isteyen kişiyi manipüle etmeye yönelik bir taktik olabilir ve uzun vadede ilişkilerde güvensizlik ve hayal kırıklığı yaratabilir. İyilik yaparken istismar edilme durumuyla başa çıkmak için kişinin sağlıklı sınırlarını koruması ve kötü niyetli davranışları tanımlaması önemlidir. Yardım etmek isteyen kişi, yardımın alıcı tarafından istismar edilmesini önlemek için dikkatli olmalı ve manipülatif davranışları tanımalıdır. Bu durumla başa çıkmak, kişinin kendi güvenliğini ve refahını korumasını gerektirir. İyi niyetle yardım etmek isteyen bir kişi, kendini manipüle etmeye çalışan kötü niyetli kişilerden korumak için sağlıklı sınırlar oluşturmalı ve gerekirse yardımı durdurmalıdır. Bu, sağlıklı ilişkilerin korunması ve kişisel zararın önlenmesi için önemlidir. Sonuçlarının öngörülememesi. İyi niyetle yapılan yardımın sonuçlarının öngörülememesi durumu, yardım etmenin beklenmedik sonuçlarından bir diğeridir. İyi niyetle yapılan bir yardımın sonuçları bazen öngörülemeyebilir ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Yardımın alıcı tarafından beklenen etkileri veya sonuçları öngörmek bazen zor olabilir ve yardım eden kişinin kontrolü dışında gerçekleşebilir. Örneğin, iyi niyetle yapılan bir yardımın alıcı tarafından istenmeyen bir şekilde algılanması veya yanlış anlaşılması sonucu ilişkilerde gerilimler oluşabilir. Yardım eden kişinin niyeti ve amacı ne olursa olsun, alıcı tarafından farklı şekillerde yorumlanabilir ve beklenmeyen sonuçlara yol açabilir. Ayrıca, iyi niyetle yapılan bir yardımın uzun vadeli etkileri önceden öngörülemeyebilir. Yardımın alıcı tarafından bağımlılık haline gelmesi veya ilişkilerde güvensizlik ve hayal kırıklığı yaratması gibi sonuçlar başlangıçta tahmin edilemeyebilir. Bu durumla başa çıkmak için iyi niyetle yardım etmek isteyen bir kişinin dikkatli olması ve olası sonuçları öngörmeye çalışması önemlidir. Yardım eden kişi, yardımın alıcı tarafından nasıl karşılanabileceği ve olası etkileri konusunda düşünmelidir. Ancak yine de bazı durumlarda sonuçlar öngörülemeyebilir ve bu durumla başa çıkmak için esnek olmak ve uyum sağlamak önemlidir. Empati kurmak ve alıcı tarafından yaşanan zorlukları anlamak da önemlidir. Yardım eden kişi, alıcı tarafından beklenmeyen sonuçlarla karşılaşıldığında sağlıklı bir iletişimle bu durumu ele almalı ve gerektiğinde yardımı yeniden değerlendirmelidir. Bu, ilişkilerde güveni artırır ve olası anlaşmazlıkları çözmeye yardımcı olur. Alıcılar üzerinde güç dengelemesi yaratması, iyilik yapmanın sürdürülebilirlik sorunlarına katkıda bulunması durumu, iyi niyetle yapılan yardımın beklenmedik sonuçlarından bir diğeridir. Bazı durumlarda iyi niyetle yapılan yardım uzun vadede sürdürülebilirlik sorunlarına katkıda bulunabilir. Yardım edilen kişilere sağlanan kaynaklar veya yardımlar uzun vadede bağımlılığa veya yapısal sorunlara yol açabilir. Örneğin, sürekli olarak maddi yardım sağlanması, alıcı tarafından kendi kendine yetme becerilerinin azalmasına veya iş yapma motivasyonunun azalmasına neden olabilir. Bu durumda iyi niyetle yapılan yardım, alıcı tarafından uzun vadede bağımlılık haline gelebilir ve sürdürülebilirlik sorunlarına katkıda bulunabilir. Ayrıca, iyi niyetle yapılan yardımın uzun vadede yapısal sorunlara katkıda bulunabileceği durumlar da vardır. Örneğin,
Kriz dönemlerinde yapılan geçici yardımlar, uzun vadede sistemik sorunları çözmek yerine bu sorunları daha da derinleştirebilir ve kronikleştirebilir. Bu durumla başa çıkmak için iyi niyetle yardım etmek isteyen bir kişinin sürdürülebilirlik ilkelerini dikkate alması önemlidir. Yardım eden kişi, yardımın uzun vadede alıcı tarafından nasıl sürdürülebilir hale getirilebileceğini düşünmeli ve bu yönde çaba göstermelidir. Yardım eden kişi, yardımın alıcı tarafından bağımlılık haline gelmesini önlemek ve uzun vadede yapısal sorunları çözmek için uzun vadeli bir perspektife sahip olmalıdır. Bunun yanı sıra, yardımın alıcı tarafından nasıl sürdürülebilir hale getirilebileceği konusunda empati kurmak ve alıcı tarafından yaşanan zorlukları anlamak da önemlidir. Bu, sağlıklı bir işbirliği ortamı oluşturarak hem kısa vadeli ihtiyaçları karşılamayı hem de uzun vadede sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefler. İyi niyetle yapılan yardımın alıcılarına bağımlılık yaratması durumu, yardım etmenin beklenmedik sonuçlarından bir diğeridir. İyi niyetle yapılan yardım, bazen alıcıları tarafından bağımlılık haline gelebilir. Yardım alan kişiler sürekli olarak başkalarının yardımına ihtiyaç duymaya başlayabilir ve kendi sorunlarını çözmek yerine sürekli olarak dış yardıma bel bağlayabilirler. Bu durumda yardım eden kişi zamanla alıcı tarafından bağımlılık haline gelebilir ve sürekli olarak başkalarının ihtiyaçlarını karşılamakla meşgul olabilir. Bu, yardım eden kişinin kendi hayatındaki diğer önemli alanları ihmal etmesine ve kendini sürekli olarak başkalarına adamasına neden olabilir. Ayrıca alıcı tarafından bağımlılık yaratan bu yardım, kişinin kendi özgürlüğünü veya bağımsızlığını sınırlayabilir. Bu durumla başa çıkmak için yardım eden kişinin sınırlarını net bir şekilde belirlemesi ve alıcı tarafından bağımlılık yaratıcı davranışları tanımlaması önemlidir. Alıcıya destek olmak ve onlara yardım etmek önemlidir. Ancak bu yardımın alıcı tarafından bağımlılık haline gelmesini önlemek için sağlıklı sınırların oluşturulması önemlidir. Empati kurmak ve alıcı tarafından yaşanan zorlukları anlamak da önemlidir. Yardım eden kişi, alıcı tarafından kendi ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceği konusunda destek olmak ve onlara kendi güçlerini ve kaynaklarını kullanma konusunda rehberlik etmek, bağımlılık yaratıcı davranışları önlemenin etkili bir yoludur. Bu durumla başa çıkmak, karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı bir iletişimi gerektirir. Yardım eden kişinin kendi sınırlarını koruması ve alıcı tarafından bağımlılık yaratıcı davranışları tanımlaması, sağlıklı bir ilişki dinamiği oluşturmanın önemli bir adımıdır. Sürdürülebilirlik sorunlarına katkıda bulunması. İyi niyetle yapılan yardımın alıcılar üzerinde güç dengelemesi yaratması durumu, yardım etmenin beklenmedik sonuçlarından bir diğeridir. İyi niyetle yapılan yardım bazen alıcılar arasında güç dengesizliklerine yol açabilir. Yardım alan kişiler, yardım eden kişinin gücüne veya kaynaklarına bağımlı hale gelebilir ve bu durum ilişkilerde dengesizliklere ve hatta istismar riskine neden olabilir. Örneğin yardım eden kişi, yardım ettiği kişi üzerinde bir tür güç veya kontrol sağlayabilir. Bu, yardım alan kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yardım eden kişiye bağımlı hale gelmesine neden olabilir ve bu durum, ilişkisel dinamiklerde dengesizliklere yol açabilir. Ayrıca yardım eden kişinin yardım ettiği kişi üzerinde bir tür borç hissi yaratması da mümkündür. Yardım alan kişi, kendisine yardım eden kişiye karşı bir tür minnettarlık veya borç hissi taşıyabilir ve bu durum ilişkisel dinamiklerde güç dengesizliklerine yol açabilir. Bu durumla başa çıkmak için yardım eden kişinin sınırlarını net bir şekilde belirlemesi ve alıcı tarafından güç dengesizliği yaratabilecek davranışları tanımlaması önemlidir. Alıcıya destek olmak ve ona yardım etmek önemlidir. Ancak bu yardımın alıcı tarafından bir tür güç dengesizliği yaratmasını önlemek için sağlıklı sınırların oluşturulması önemlidir.
Empati kurmak ve alıcı tarafından yaşanan zorlukları anlamak da önemlidir. Yardım eden kişi, alıcı tarafından kendi güçlerini ve kaynaklarını nasıl kullanabileceği konusunda destek olmak ve onun kendi kendine yeterliliğini güçlendirmek için çaba göstermelidir. Bu durumla başa çıkmak, karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı bir iletişimi gerektirir. Yardım eden kişinin kendi sınırlarını koruması ve alıcı tarafından güç dengesizliği yaratabilecek davranışları tanımlaması, sağlıklı bir ilişki dinamiği oluşturmanın önemli bir adımıdır. Bugün, yaptığınız iyiliğin hayatınızı nasıl mahvettiğinin 11 işareti başlıklı bu bölümünde iyilik yapmanın beklenmedik sonuçlarını ele aldık. İyi niyetle yapılan yardımın zaman zaman istenmeyen etkilere neden olabileceğini ve bu durumlarla başa çıkmanın yollarını tartıştık. Yardım etmek isteyen herkesin bu tür sonuçları önceden düşünerek ve sağlıklı sınırlar oluşturarak yardım etme sürecini yönetmesi önemlidir. İletişimde açık olmak, empati kurmak ve alıcı tarafından yaşanan zorlukları anlamak, sağlıklı bir yardım ilişkisi kurmanın temel taşlarıdır. Unutmayalım ki iyilik yapmak önemlidir. Ancak bu süreci bilinçli bir şekilde yönetmek de önemlidir. Sağlıklı ilişkiler ve sürdürülebilir yardım için karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı bir yaklaşım benimsemek kritiktir. Siz de bu konuda düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bizimle bu yolculuğa katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.